Bu videoda Minecraft oynarken kesinlikle işine yarayacak modlardan bahsedeceğim. İlk mod oyuna kendi karakterinin totemini ekliyor. Bu şekilde gözüküyor ama istersen örs üzerinden farklı modellerde ayarlayabilirsin. Ayrıca totemin bulunacağı yeri istediğin gibi de değiştirebiliyorsun. Bence tüm modeller harbiden güzel gözüküyor. Yani en azından bunun dışında. Oğlum bunu SS almayın lan. Görüntü dışında bir şey eklemesi de güzel mod. Puanım 8. Sıradaki mod oyun içinde konuştuğumuzda kafamızın bu şekilde oynamasını sağlıyor. Aslında konuşurken dümdüz hareket etmeyen bir karaktere bakmak garip. Yani şu anda da olduğu gibi. Çoğu oyunda bilirsiniz karakterler konuşunca ufak hareketler yapar. Bu da hissiyatı kuvvetlendirir. O yüzden oyun içi sesli konuşma moduna gerçekten çok iyi bir eklenti olmuş. Puanım 8. Sıradaki mod Nether portalını geliştiriyor. Öncelikle artık ağlayan obsidyenler olsa bile portalı açabiliyoruz. Normalde de ağlayan obsidyenlerle sadece diriltici yapabiliyorduk. Portalı açmamak için bence saçma bir bahane. Yani sonuçta o da bir obsidyen. Ağlıyor diye işlevini kaybetmemeli. Ayrıca modla beraber artık portalları istediğiniz gibi oluşturabiliyorsunuz. Ki çok havalı şeyler çıkabilir. Ben pek yapamadım. Ve yıllardır sinirimi bozan bir muhabbet var. Normal Minecraft'ta portalı kırınca 2 kere üst üste ses geliyor. Ama bu da modla beraber düzeltilmiş. Kısacası yine bir modcu Minecraft'ı düzeltiyor. O yüzden puanım 10 üzerinden 8. Sıradaki mod builder'lar için, yani benim için değil. Yine de çoğu builder'ın farklı bloklar kullandığını tabii ki de biliyorum. Ve yerleştirirken bunlar arasında geçiş yapmak gerçekten çok yorucu. İşte bu modda yerleştirdiğiniz blokları otomatik olarak kendi arasında değiştiriyor. Yani yapmanız gereken tek şey sadece sağ tıklamak. Gördüğünüz gibi alt tarafta sürekli yerleri değişiyor. Tabii bunu Word Edit'te de yapabiliyorlar ama daha çok tek başınıza oynuyorsanız işinize yarayabilir. Puanım 7. Sıradaki mod köylüleri de diğer hayvanlar gibi kayışa bağlayabilmenizi sağlıyor. Minecraft'ın bu özelliği neden getirmediğini gerçekten anlamış değilim. Bu şekilde kayışa bağlayıp yanımızda götürebiliyoruz artık köylüleri. Ve bu gerçekten çok pratik. Sanki kayış kullanmayınca köylüleri kaçıramıyoruz. En azından süreç bu şekilde daha kolay olsun. Yani sadece köylü kaçıracağız. Tekneye falan oturtmak için uğraşacaksın. Ondan sonra götüreceksin. Yani şu yavaşlığa bakar mısın? Evime gitmek istesem saatler sürecek ve siz de o sırada videoyu beğenebilirsiniz aslında. Ve patikaya takıldım. Abi onun yerine tekneden in hemen. Hemen kayışla sizleri götürüyorum. Gelin beni takip edin. İşte ne kadar pratik ve güzel. Buradan Mojang yetkililerine sesleniyorum. Gerçi duyarlar mı bilmiyorum da. Neyse moda puanım 7. Sıradaki mod slime'ların birleşmesini sağlıyor. Küçük veya kesilen slime'lar yan yana geldiklerinde birleşiyorlar. Tabi birazcık yardımcı olmam gerekiyor onlara. Hadi. Bu sanırım birazcık uğraştıracak. Hadi birleşin artık ve daha büyük oldular. Bu fikir bana mantıklı geldi. Ayrıca zıplama ve hareket animasyonları da tatlı olmuş. Bu arada küçük slime'larla büyük slime'lar birleşmiyor da hocam bir şey anlatmaya çalışıyorum yalnız. Ve en büyük slime'larla en büyük slime'lar da birleşmiyor. Yani bir yandan olmazsa olmaz değil ama oyunun dünyasını daha iyi hale getiriyor. O yüzden puanım 6. Sıradaki mod Minecraft'a yeni başladıysanız çok işinize yarayacak. Dünyayı gezerken merak ettiğiniz blokların üzerine gelip P tuşuna bastığınızda onlar hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Ayrıca tarayıcıda aç dediğinizde de wiki'ye yönlendiriyor. Burası Minecraft'ın kendi wikisi. Yani aradığınız bloklarla alakalı her şeyi öğrenebileceğiniz en iyi yer. Bu arada Çin bloğunun tarihi bayağı bir uzunmuş çünkü ilk eklenen blok. Gerçi bu videoyu izleyen herkes 50 senedir Minecraft oynadığı için bu tarz şeylere ihtiyacı kesinlikle yoktur. Ancak belki bir arkadaşınızın ihtiyacı falan vardır, o yüzden iş görebilir. Puanım 7. Sıradaki mod Bedrock'taki kazanların mantığını Java'ya ekliyor. Bilmiyorsan iksirleri Bedrock sürümünde kazanlara koyabiliyorsun. Hatta okları büyülü oka da çevirebiliyoruz. Nedense bu özellik sadece Bedrock'ta vardı. Neyse ki Java'da modlarımız var. Ama bence bu özellik Java sürümüne kesinlikle eklenmeli. Yani bu okları kullandığım için demiyorum. Sonuçta kazanın işlevini arttıran bir şey. Modcu her şeyiyle birebir Java sürümünde yapabilmiş. Her beğenim Mojang'a bir tokat bu arada. Neyse puanım 8. Sıradaki mod sayesinde istediğin yapıyı anında dünyana kopyalayabilirsin. Modun sitesine giriyorsun. Sol tarafta kategoriler var. Mesela ben buradan şu evi seçmek istiyorum ve kopyaladım. Ardından oyundayken sohbete bunu yazıyorum ve evimiz tam olarak buraya geldi. Tabii içi boşmuş bu evin ama kesinlikle daha güzel evler de vardır. Yani diyelim ki dünyanızda 2 tane arının olmasını istiyorsunuz. Kopyalıyorum tekrardan. Kopyaladığım şeyi sohbete yazıyorum. Arılar da geldi. Modun sitesinde 10.000'den fazla yapı bulunuyor ve Word Edit'teki şematik aramaya kıyasla aşırı pratik. Sonuç olarak sadece siteye giriyorsun, kopyala ve yapıştır diyorsun. Dünyana geliyor.
geliyor. Tek bir sıkıntı var, bunu ön izleyemiyoruz sanırım. Yani arılar buraya geliyor. Belki ben şuraya gelmesini istiyordum. Tamamen onlar nasıl kaydettiyse veya nasıl istiyorlarsa öyle oluyor. Kendi istediğime göre yapabilsem 9 puan verebilirdim ama şu anlık 7 puan. Sıradaki mod dünyadaki boşlukları kapatmaya yarıyor. Elimdeki küreyi kapatmak istediğim bir boşluğa fırlatıyorum ve gördüğün gibi önce alanı dolduruyor, sonra tamir ediyor ve geçişi gerçekten çok rahatlatıcı. Az önce burada bir mağara girişi vardı. Ayrıca şurada da koyun vardı, o da yok olmuş. Benimle alakalı mı bilmiyorum. Bu arada farklı tarzda doldurma küreleri var. Hepsinin farklı bir işlevi olduğundan dolayı denemek istiyorum. Mesela elimdeki küre boşluğu lavla dolduruyormuş. Hemen fırlatıyorum. Yavaş yavaş magma bloğuna dönüşmeye başladı ve tamamlandıktan sonra da lava dönüştü. Peki bu kadar büyük bir yere küre atsak, evet, hiçbir şey olmuyor. Tekrar atıyorum ve tamamını kaplamadı. Çünkü belli bir sınırı var sanırım. Ama küreleri sürekli kullanabiliyoruz ve böyle devam ederse her yeri kaplayacağım zaten. Bu şekilde sürekli atmak o kadar rahatlatıcı ki gerçekten bu modu beğenmeye başladım. Creeper'ların bana düşman olduğunu düşünürsek ve devasa delikler açıyorlar, aslında işime yarayabilir. Puanım 6. Sıradaki mod oyunun içinden kaynak paketi indirebilmenizi sağlıyor. Kaynak paketleri kısmının en altında buraya girdiğinizde bir sürü kategori var. Hoşunuza giden şeyleri anında indirebiliyorsunuz. Ardından aktif ettikten sonra gördüğünüz gibi. Artık kitaplığımız 3 boyutlu olmuş olabilir ama ben bunun da 3 boyutlu olmasını istiyorum. Şu anda 2 boyutlu gördüğünüz gibi. 3 boyutlu kategorisine giriyorum ve bence burada vardır. Aynen öyle. Ama bunlar maalesef birleşmiyorlar. Ayrı ayrı olmaları gerekiyor ve hangisinin hangisi olduğunu bilemiyorum şu anda mesela. Yani şu anda farkındayım tabii ki ama bir sürü olsa fark edemem sanırım. Neyse, görüntüsü bu şekilde Mace'imizin ve kesinlikle çok daha havalı gözüküyor. Açıkçası spesifik bir şey arasam şu anda bulmam zor gibi geliyor. Ayrıca nostaljik bir kategoriye geldim şu anda. Mesela bunu indirdiğimde etraf bu şekilde gözüküyor. Bir yandan etraf eski sürüm gibi gözüküyor. Bir yandan da elimde gürz var. Evet, ilginç. Harbiden oyun içinden bunlara ulaşabilmek gerçekten çok iyi bir şey ama ön izleyebileceğimiz bir yerde bulunmuyor. Mesela bunu indirsem nasıl bir şey gelecek emin değilim. Ama yine de bunlara anında ulaşabilmek gerçekten muazzam. O yüzden puanım 8. Sıradaki mod üretim tezgahına neler koyabileceğinizi gösteriyor. Mesela iksir tezgahının alt tuşuna basılı tutunca buraya gelebileceklerin listesi çıkıyor. Aynı şekilde fırında ve çalışma masasında da yapabiliyorsunuz. Gerçi burada bir gariplik var, yani mob yumurtaları ne alaka ki? Gerçi mod yalan söylemiyor, çalışma masasına mob yumurtalarını koyabiliyoruz. Neyse, en çok iksir tezgahında işe yarar gibi duruyor, hatta balçık topunu koyabiliyormuşuz. Ama hiçbir işe yaramıyor şu anda. Yani başka bir şey koyamıyoruz ama bu konabiliyor. Ne işe yaradığını gerçekten bilmiyorum. Yani Minecraft'ta iksir yapmıyorum ve çok da fazla bilgim yok açıkçası. Puanım 5. Sıradaki mod boyutları birbirine bağlıyor. Mesela Nether portalını açtığınızda iki farklı dünyada yükleniyor ve anında geçiş yapabiliyorsunuz da bazaltta doğduk gerçekten mi ya? Bir de ufak tefek hataları var. Çok fazla kastırabiliyor bazen maalesef. Ama yine de gerçekten çok havalı bir mod yapmışlar. Bir de End portalı için de aynısını yapabiliyoruz. Gözü yerleştirdim ve şu anda oyunum dondu. Bekleyeceğiz birazcık, yapacak bir şey yok. Ve End portalı oluştu. Burada kolum falan gözükmüyor bu arada. Böyle bugların olması gerçekten sinir bozucu. Ama aşağı baktığımızda ufak bir gariplik fark edeceksiniz. Ortada ejderhanın inebileceği herhangi bir yer yok. Hemen Minecraft bilgisi vereyim size. Biz içeri girene kadar oluşmuyor. Yani normal Minecraft'ta da böyle ve deneyelim bakalım. Niye yanmaya başladım bilmiyorum ama aşağı inerken gördüğünüz gibi burada oluştu. Ama cidden durduk yere hasar yiyorum şu anda. Bir de bu modda yaratıcı şeyler de yapılabiliyordu ama ben onları yapmayı bilmiyorum. Yani kendiniz kurcalayabilirsiniz. Benim puanım 8. Sıradaki mod kalkan gecikmesini ortadan kaldırıyor. Kalkanın gecikmesi mi varmış diye sorabilirsiniz. Evet, 0.25 saniyelik bir gecikmesi var. O yüzden iskeletlerle savaşırken sağ tıklasanız bile bazen hasar alabiliyorsunuz. Bu modda gecikmeyi tamamen ortadan kaldırdığı için sağ tıkladığınız anda kalkan devreye giriyor. Mesela tam olarak şimdi atacak, bastım ve kurtardım kendimi. Aslında şu ana kadar birçok kere ölme sebebiniz Minecraft yapımcılarının oyunu böyle kodlaması. PvP sunucularında işe yarar mı bilmiyorum ama deneyip yorumlara yazabilirsin. Benim puanım 7. Sıradaki mod Keep Inventory'nin mantığını değiştiriyor. Artık öldüğümüzde zırhlarımız ve aletlerimiz gitmiyor ancak geri kalan tüm eşyaları kaybediyoruz. Açık konuşmak gerekirse bence mantıklı bir mod. Oyuncuya tüm eşyalarını kaybet ya da hepsi dursun demek yerine bir tane daha seçenek verilmiş oluyor. Bu oyunu herkes
herkes rekabetçi oynayacak diye bir şey yok. O yüzden mantıklı geliyor, puanım 7. Sıradaki mod ışıklandırmayı gerçekçi hesaplıyor. Yani ışığın yayılması aynı gerçek hayattaki gibi. Mesela kırmızı veya mavi renkli ışık kaynağı ona göre ışık saçıyor. Ancak yine de maalesef çok da stabil çalıştığını söyleyemem. Zaten bu bir oyun modu ve shader sonuçta. Kusursuz bir şey beklemiyorum ama yine de puanım 6. Sıradaki mod Skyblock için başarımlar ekliyor. Hemen buradan bir tane odun alıyorum ve ilk başarımımız geldi. Skyblock'ta ne yapacağınızı bilmiyorsanız ya da sıkılıyorsanız buradaki görevleri yapabilirsiniz. Hemen çalışma masasını yapıyorum. İkinci görevi de tamamladık ve daha sonrasında yeni görevlerimiz de açıldı bu arada. Ne kadar görev var bilmiyorum ama tüm başarımları almak güzel olabilir. İsterseniz böyle bir video yapabilirim. Puanım da 7. Sıradaki mod karanlığı aynı gerçek hayattaki gibi yapıyor. Tabi bunu gösterebilmek için shader'ı kapatmam gerekiyor ve çok karanlık. Gerçekte hiçbir ışık kaynağı olmayan mağara tam olarak böyle gözükür. Tabi bu bir oyun olduğu için karanlık olsa da görebiliyoruz. Ancak shader'ı tekrardan kapattığımda kayboldum. Bu modu oyunu zorlaştırmak veya korku modları seviyorsanız kesinlikle kullanın. Fakat yine de kullanmam gibi. Puanım 5. Sıradaki mod otomatik 3. bakışa geçmenizi sağlıyor. Yani mesela Elytra'yı giyiniyorum ve fişekle uçmaya başladığım anda 3. bakış açısına geçtik. Yere indiğim gibi 1. bakış açısına anında geri dönüyor ve burada bir eşek var. Eşeğin üzerine bindiğimiz anda yine 3. bakış açısındayız. Yani kısacası bizim yerimize 3. bakış açısına geçiyor. Aslında bu tam bana göre. Videolarda 3. bakışı çok fazla kullanıyorum. Ve böyle geçişlerin olması oldukça sinematik yapıyor bence. Ben seviyorum, puanım da 8. Sıradaki mod seviye atlamanıza ne kadar kaldığını gösteriyor. Bir yandan da ne kadar tecrübeye sahip olduğunu görebiliyorsun. Koyunu kestikten sonra 3 tecrübe puanım var. 7 tecrübe puanına çıkarsak 1. seviye olabiliyoruz. Hemen sizi de kesiyorum ve 1. seviyeye ulaştım. Bu arada tecrübe barının üzerini çok fazla kapatıyor dersen yerini değiştirebiliyorsun. Modun ayarlar menüsünde ayarlayabileceğin bir sürü şey var. Ben her şeyi hesaplamayı seviyorum. O yüzden bu mod hoşuma gitti. Puanım 7. Sıradaki mod Minecraft'ın açılış ekranını değiştiriyor. Tabi oyundan çıkmam lazım bunun için. Ve tekrar girerken Mojang logosu animasyonlu geliyor ancak biraz çözünürlüğü düşük. Çünkü mod yapımcısı bunu YouTube'dan indirmiş sanırım. Bir de Minecraft'ın YouTube kanalında bu geçiş kullanılıyor. Açıkçası benim de hoşuma gidiyor bu geçiş. Keşke görüntü kalitesi daha iyi olsaydı. Benim puanım 5. Sıradaki mod oyuna deniz dalgaları ekliyor. Gerçi şu an gözükmüyor çünkü shader açık. Hemen kapatıyorum ve artık dalgalar animasyonlu şekilde gözüküyor. Kara parçasına değdiği anda da yok oluyorlar. Oyuna bir etkisi yok, tamamen görsel ve mod da bu kadar işte. Ama görsel olarak hoşuma gitti. Belki ses efekti eklenebilirdi ama güzel olur muydu bilmiyorum. Puanım 6. Sıradaki mod blokları diğer blokların üzerine yerleştirebilmenizi sağlıyor. Ve olayı çok basit. Shift ve V tuşlarına bastığımda yere yerleştirebiliyorum bloğu. Ardından alt tuşuyla mouse tekerleğini çevirdiğimde yönünü de değiştirebiliyorum. Bunlar zaten modun sayfasında yazıyor. Bu sayede eşyalar yerde durabiliyor ve çok havalı şeyler çıkarabilirsiniz. Diyelim ki harita yapıyorsunuz. Buraya bir iskelet kafası yerleştirdim. Yanına da atmosferi kuvvetlendirmek için iskelet kemikleri yerleştiriyorum da bu havada durmasın abi. Şöyle yerleştirelim. Hemen şöyle yönlerini de ayarlıyorum. Yani tam olarak dediğimi yapamasam da anlatabildiğimi düşünüyorum. Çevre düzenlemesinde kesinlikle işinize yarayabileceğini düşünüyorum. Benim bayağı bir hoşuma gitti. Çok fazla şey yapılabilir ve puanım 8. Sıradaki mod elindeki eşyaların hasar miktarını gösteriyor. Zaten normalde gösteriyor diyeceksiniz ki haklısınız, altında yeşil bir bar var. Ama şu anda oraya bakmak yerine net bir sayı görüyorsunuz. Bir tane blok kırdığımda 248'e düştü, 247, 246. Bu sayede kaç tane daha blok toplarsam kazmam kırılacak bunu görebiliyorum. Diyelim ki madene gideceğim. Toplayacağım bloğa göre yeterli mi değil mi bunu anlayabilirim. Yine de çok bir olayı yok modun, o yüzden puanım 6. Sıradaki mod tam bloklardan yürüyerek çıkmayı sağlıyor. Yani tam olarak bu şekilde. Zıplamaya gerek bile yok. Dümdüz ilerliyorum ve hareketlerim kesilmiyor. Mod yapımcısı kıyas videosu da yapmış ve böyle ilerlemek zıplamaya göre kesinlikle daha hızlı gözüküyor. Ama ben buna alışamadım. Otomatik zıplama gibi ama daha yumuşak bir geçişi var. Eğer ki lazımsa güzel bir fikir de diyebilirim. Puanım 7. Sıradaki mod köylülerin tekliflerini günlük değiştirmesini sağlıyor. Yani artık köylüler her gün farklı şeyler satabiliyor. Şimdi bunu gösterebilmek için yatmam gerekiyor. Hemen yeni güne geçiyoruz ve köylümüz artık yeni günde patatesli havuç satmaya başladı. Bu sayede bence köylüler daha inandırıcı oluyor. Tabi şimdi diyeceksiniz ki ben bunu kırarım ve ardından
tekrardan koyarım. Bu sayede de mesleğini değiştirmiş olurum ama bu modda öyle işlemiyor olay. Yani siz istediğiniz kadar bunu kırıp tekrardan yerleştirin, aynı şeyi satmaya devam edecek. Yani daha çok oyunu zorlaştırmak istiyorsanız işinize yarayabilecek bir mod benim hoşuma gitti, puanım da 7. Sıradaki mod sallanma efektini düzeltiyor. Elinize harita alıp yürüdüğünüzde ekran inanılmaz fazla sallanır ve bu bir zaman sonra gerçekten rahatsız edici oluyor. Evet, farkındayım, yürüyoruz ve sallanması normal ama bu mod sayesinde bu sallanma oranını istediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Mesela artık haritayı elime aldığımda pek de hareket etmiyor ve çok daha rahat bir şekilde görebiliyorum. Tabi bunu sadece harita olarak düşünmeyin, elime blok aldım ve gördüğünüz gibi inanılmaz fazla sallanıyor. Z tuşuna bastığımda sallanması gitti. Elinizdeki eşyaların daha az sallanmasını istiyorsanız bu modu kullanabilirsiniz. Puanım 7. Sıradaki mod oyuna yeni efektler ekliyor. Mesela Gürze goleme vurunca şok dalgası oluşurken totem de böyle efektler çıkarıyor. Moblara vururken kendimi Thor gibi hissediyorum. Çok iyi efektler var. Bir de öldüğümüzde de efekt çıktığı yazıyordu. Aynen, ölüm işareti çıktı üzerimizde. Ben normalde çok fazla efektli şeyleri sevmem ama Gürz'ün efektini beğendim, o yüzden puanım 6. Sıradaki mod yumruk animasyonlarını değiştiriyor. Daha önceden Hold My Items modundan bahsetmiştim. Ona bayağı bir benziyor. Ancak hangisi daha iyi bilemedim de elimdeki blok neden garip hareketler yapıyor? Birinci bakış açısından gayet normal gözüküyor ama nedense dışarıdan böyle saçma şeyler oluyor, anlamadım. Hemen aletlerin testini yapmam gerekiyor. Baltayla bu şekilde vuruyoruz da benim kırma animasyonum nerede şu anda? Kazmayı bu şekilde kullanıyor ve fena değil aslında. Çok sert animasyonlar yok ve bu benim daha çok hoşuma gider. Daha yumuşak animasyonları seviyorum. Daha önceden bahsettiğim mod mu daha iyi yoksa bu mu bilemedim gerçekten. İkisi de hoş gözüküyor. Zamanında ona da yüksek puan vermiştim. Bu da pek farklı değil. O yüzden 9 puan veriyorum. Sonuncu mod kamerayı daha iyi hale getiriyor. Yeni bir bakış açısı getirmesinin yanında kameranın yerini istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz ve bayağı bir bozdum sanırım. Aşırı sinematik gözüküyor ve rahat rahat Minecraft oynarken bu kamera açısına takılmak gerçekten sarabilir. Farklı kamera açıları istiyorsanız aslında mantıklı bir mod. Benim puanım 8. Bu arada ekrana çıkan videoları izleyebilir, kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsin. Kendine çok iyi bak, hoşça kal.